Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. 2000'li yılların başını bir düşünün. İnternetin henüz devasa teknoloji şirketlerinin veya bugün her adımımızı izleyen o algoritmaların tekelinde olmadığı adeta kuralsız bir dönem. Bilgiye ulaşmanın inanılmaz zor olduğu, hatta o bilgiye sahip olmanın devasa bir ayrıcalık sayıldığı o dijital sisli yıllar. Sanal dünyanın bu ilk günlerinde klavye başındaki pek çok genç için internet sadece sohbet odalarından ibaret değildi, orası keşfedilmeyi bekleyen yepyeni bir gepheydi. İşte bu incelememizde Türkiye'nin dijitalleşme sürecine damga vuran internet alt kültürünün en köklü ve belki de en çok tartışılan efsanelerinden birine yakından bakıyoruz. Sadece bir yeraltı forumu olarak başlayıp devasa bir siber akademiye dönüşen Türk Hack Team'in o çarpıcı hikayesine dalıyoruz. Şimdi bir an için şunu hayal etmenizi istiyorum. Birbirine hiçbir zaman kanlı canlı görmemiş, gerçek isimlerini, yaşlarını, hatta hangi şehirde yaşadıklarını dahi bilmeyen binlerce insan var. Peki nasıl oluyor da bu kadar devasa ve tamamen anonim bir kitle, sanki tek bir merkezden yönetiliyormuşçasına organize olup, uluslararası çapta yankı uyandıran bir dijital güce dönüşebiliyor? Bakıyorum da bu hiç sıradan bir teknoloji hikayesi gibi durmuyor, değil mi? Bu aslında binlerce gencin aynı anda tek bir hedefe kilitlendiği, Türkiye internet tarihinin açık ara en büyük sosyolojik deneylerinden birinin hikayesi. Hikayemiz 2002 yılında başlıyor. İnternet forum kültürünün daha yeni palazlandığı o günlerde Türk Hack Team yazılımcıları, teknoloji meraklılarını ve yetenekli gençleri tek bir çatı altında toplamayı başardı. Hepsinin ortak bir inancı vardı. Bilgi demek güç demekti ve bu güç kesinlikle belirli bir amaç uğruna kullanılmalıydı. Peki onları sıradan siber suçlulardan ya da bağımsız takılan bilgisayar korsanlarından ayıran şey neydi? En başından itibaren benimsedikleri Atatürkçü ve milliyetçi ideolojiydi. Kişisel bir şöhret ya da çıkar için değil, ulusal bir dava için oradaydılar. İşte tam da bu yüzden kendilerine Türk Sanal Kuvvetleri diyorlardı. Objektif olarak baktığımızda kendilerini kural tanımaz anarşistler olarak değil, ülkenin dijital savunma kalkanı olarak konumlandırdıklarını görüyoruz. Türkiye'ye, ulusal değerlere veya kamu kurumlarına yönelik bir tehdit mi var? Anında savunmaya geçiyor, hatta gerektiğinde sınır ötesi dijital taarruzları bizzat başlatıyorlardı. Tabii böyle bir misyonu ayakta tutmak için son derece katı bir askeri disipline ihtiyaçları vardı. Bu kuralların ne kadar tavizsiz uygulandığı gerçekten çok ilginç. Düşünün, rütbe atlamak istiyorsanız sadece iyi kod yazmanız yetmiyor. Sisteme sadakatinizi de kanıtlamanız gerekiyordu. Üst düzey yöneticiler ve alt kademeler birbirleriyle tamamen şifreli özel kanallardan haberleşiyordu. Ve içerideki en büyük suç neydi biliyor musunuz? Kimliğinizi açık etmek. Evet, yanlış duymadınız. Bir üyenin gerçek kimliği kazara bile olsa açığa çıkarsa o kişi anında ve kalıcı olarak gruptan sürgün ediliyordu. İşte bu aşılmaz anonimlik döveri grubu yıllarca polis baskınlarından, yasal takiplerden ve köstebeklerden koruyan yegane kalkan oldu. Yıllar ilerleyip 2000'lerin ortalarına geldiğimizde işler iyice kızışmaya başladı. Uluslararası arenada yaşanan en ufak bir diplomatik kriz forumda anında bir seferberlik ilanına dönüşüyordu. O tartışma forumu bir anda binlerce sanal askerin hücuma kalktığı devasa bir savaş odası oluveriyordu. Bu dönemin açık ara en popüler taktiği ise deface, yani indeks atma operasyonlarıydı. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir binanın kapısını kırıp içeri giriyorsunuz ve o kapıya kendi dev afişinizi asıyorsunuz. Kurulan bu özel operasyon timleri yabancı devlet başkanlarının resmi sitelerine, bakanlıklara, dev veri tabanlarına eş zamanlı sızıyordu. Ekranı bir anda kaplayan ay yıldızlı görseller, çalan marşlar ve bırakılan sert mesajlar artık grubun dijital imzası olmuştu. Hatta ZoneHash gibi küresel hacking kayıt sitelerinde isimlerini zirveye taşıyarak tüm dünyaya resmen gövde gösterisi yapıyorlardı. Ama olay sadece sitelere afiş asmakla da kalmadı. İşin içine bir de DDoS saldırıları girdi ki bu siber dünyanın kelimenin tam anlamıyla göğüs göğüse çarpışması demekti. Sistemi şöyle düşünün, forumdaki binlerce aktif üyenin bilgisayar gücü aynı anda tek bir hedefe yönlendiriliyor. Bu devasa, durdurulamaz kitlesel trafik akışı koskoca devlet portallarını, haber sitelerini ve yabancı bankacılık sistemlerini saatlerce, bazen günlerce tamamen felç edip devre dışı bırakabiliyordu. Kaynakların bize aktardığı verilere şöyle bir bakalım. Özellikle Yunanistan, Ermenistan, Fransa, İsrail ve Hollanda gibi ülkelerle siyasi gerilimlerin tırmandığı dönemlerde grubun çok sert dijital misillemeler yaptığını görüyoruz. O dönem gazete manşetleri hep bu siber operasyonları konuşuyordu. Fakat madalyonun bir de diğer yüzü var. Operasyonların dozu ve çapı büyüdükçe küresel siber istihbarat birimlerinin radarları da doğal olarak onlara kilitlendi. Bu koca yapı bir yandan dışarıya karşı operasyon yürütürken bir yandan da kendi içindeki köstebek iddialarıyla, yasal risklerle ve güç mücadeleleriyle boğuşuyordu. Yani savaş sadece sınır ötesinde değil, forumun tam kalbinde de devam ediyordu.
Medya o dönem sürekli çöken siteleri, büyük saldırıları ve krizleri manşet yapıyordu. Ama kapalı kapılar ardında hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek bambaşka bir şey yaşanıyordu. Geceleri o siyah ekranların karşısında toplanan binlerce genç, sadece sağdan soldan buldukları programları kullanan sıradan insanlar olmaktan çoktan çıkmıştı. Forumun içinde kurulan Ar-Ge timleri sayesinde sızma testlerinden tutun kriptolojiye, tersine mühendislikten yerli güvenlik yazılımı geliştirmeye kadar uzanan çok ciddi, ileri düzey bir müfredatı adım adım birbirlerine öğrettiler. Kendi yazılımlarını kodluyor, karmaşık algoritmaları çözüyorlardı. Orası artık sadece bir yeraltı forumu değil, yüzlerce rehberin ve ders dokümanının paylaşıldığı devasa bir dijital okul haline gelmişti. Yani işin asıl can alıcı noktası tam olarak şu. Bugün telefonunuzdaki o güvendiğiniz bankacılık uygulamasını koruyan, devlet kurumlarının sunucularında nöbet tutan veya çok uluslu şirketlerde beyaz şapkalı, yani meşru güvenlik uzmanı olarak çalışan o kalifiye insanların birçoğu, mesleki temellerini aslında bu yeraltı forumunun sayfalarında attı. Zamanla hukuki altyapılar güçlenip siber suç kavramı netleşince, bu gençler o karanlık dünyada kazandıkları tecrübeleri alıp aydınlık ve meşru bir kurumsal kariyere dönüştürdüler. Resmen gayri resmi bir kuluçka merkezi gibi çalıştılar. Zaman çizelgesine şöyle bir baktığımızda grubun geçirdiği evrim çok net ortada. 2002'deki o ilk teşkilatlanma heyecanı, 2000'lerin ortalarındaki o vahşi ve kuralsız kitlesel saldırı dönemine evrildi. Ama internetin kanunları değiştikçe, teknoloji geliştikçe onlar da mecburen değişti. 2020'lere geldiğimizde artık karşımıza sadece web sitelerine indeks satan o eski ekipler yok. Yapay zeka ile mücadele eden, organize dezenformasyona karşı dijital kalkan oluşturan ve yeteneklerini kurumsal dünyaya entegre eden yepyeni, modern bir yapı var. Artık 2020'lerdeyiz ve siber alan, devletlerin doğrudan hibrit savaş taktiklerini uyguladığı devasa bir jeopolitik satranç tahtasına dönüştü. Basit gövde gösterilerinin devri tamamen kapandı. Artık asıl mesele veri sızıntılarını engellemek, bilgi savaşlarını yönetmek ve kritik altyapıları korumak. Eski ve yeni dünyaya karşılaştırdığımızda fark inanılmaz boyutlarda. Eskiden siber dünyadaki gücünüz bir sisteme ne kadar hızlı sızıp kendi afişinize astığınızla ölçülürdü. Bugün ise o klasik hacking yöntemleri neredeyse işlevsiz. Derin öğrenme destekli oltalama saldırıları var, sosyal medya üzerinden yürütülen devasa algı operasyonları var, tamamen otonom çalışan sistemler var. Doğal olarak grubun yeni nesil üyeleri de eski gelenekleri bir kenara bırakıp odaklarını tamamen dijital bilgi savunmasına ve yapay zeka destekli veri güvenliğine kaydırmak zorunda kaldılar. Bu hikayeyi toparlarken geriye bırakılan mirasın büyüklüğünü inkar edemeyiz. Kamuoyunda her zaman çifte bir algı yarattılar. Bir taraf onları ulusal çıkarları koruyan, Türkiye'nin dijital itibarını savunan sanal kahramanlar olarak bağrına bastı. Diğer tarafsa onları uluslararası diplomatik krizler çıkarabilecek, denetimsizle sınırları zorlayan ciddi bir risk unsuru olarak gördü. İki görüşünde kendine göre haklı argümanları var. Ama objektif bir gerçek var ki, binlerce gence o sistemlerin nasıl çalıştığını, nasıl hacklendiğini ve nasıl korunacağını öğreten bu yeraltı yapısı tartışmasız bir şekilde koca bir neslin zihinsel kodlarını yazdı. O karanlık odalarda başlayan ve bugünün o inanılmaz karmaşık veri evrenine uzanan bu hikaye, internet tarihimizin en özgün efsanelerinden biri olarak yerini çoktan aldı. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.